Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün alacağımız konu egzozomlar, sertleşme sorununda egzozom tedavisi. Şu aralar sosyal medyada çok fazla miktarda duyduğunuz tedavilerden bir tanesi. Egzozom nedir? Hangi hastalar için uygun? Ve bunu yaptırmak isteyen hastaların neyi bilmesi gerekiyor? Bununla ilgili kısa bir video sunumumuz olacak. Egzozom, hücrelerin birbirlerine gönderdiği mesajlar. Nasıl gönderiyorlar bu mesajları? Hücreler kendi içerisinde küçük kesecikler oluşturuyorlar ve bunu hücre zarından kan dolaşımına bırakıyorlar. Ve bu kan dolaşımına gidiyor, başka bir hücrede bir hareket sağlıyor. O hücreye geldiği zaman o küçük kesecik, hücre bunu içine alıyor. Neyi içine alıyor? Bu küçük keseciklerin içerisinde ne var? Proteinler ve genetik kodlar var bu keseciklerin içerisinde. Bu kesecikler gidip hücrede iyileş mesajını veriyor. Genellikle kök hücreler bu kesecikleri salgılıyor. Normal şartlarda aslında kanımızda bu keseciklerden zaten hala hazırda var. Ama biz ne yapıyoruz peki? Çok yoğun bir şekilde bu kesecikleri bir noktaya veriyoruz ve o noktada neyi bekliyoruz? Sertleşme sorununda damar ve sinir yapısında iyileşme, fibrozis dediğimiz yani kireçlenmede azalma ve yenilenme bekliyoruz. Kök hücreden farkı ne? Kök hücre tedavisinde kök hücrenin kendisini veriyorsunuz sisteme. Egzozom tedavisinde kök hücrenin oluşturduğu küçük vezikülleri vermiş oluyorsunuz. Aslında kök hücre tedavisi gibi bir tedavi yapmış oluyorsunuz. Egzozom tedavisi şu anda emekleme aşamasında olduğunu söylemek lazım. Egzozom tedavisinde gelecekte ne gibi farklılıklar olacak? Bu küçük keseciklerin içerisine koydukları genetikler kod aktarımında damarlara özelleşmiş ya da sinirlere özelleşmiş bir genetik kod aktarımı yapılabilecek ya da bunların içerisine nano ilaç partikülleri yüklenebilecek. Peki her şey buraya kadar iyi güzel. Peki bunu hangi hastalara yapmak lazım? Özellikle sildenafil gibi PD5 inhibitörlerinden fayda görmeyen ya da kullandığı zaman bunların yan etkilerinden muzdarip olan hastalarda uygulanabilir. Ve bu hastalar eğer ileri derecede sertleşme sorununa sahipse, bu hasta eğer operasyon istemiyorsa o zaman egzozom tedavisi için bir yeşil ışık yanabilir. Onun dışında özellikle bu hastaların şunu kesinlikle bilmesi gerekiyor ki hali hazırda egzozom tedavisi size bir tedavi garantisini vaat etmiyor. Bir ikincisi klinik çalışmaları oldukça az ve sınırlı. Yani yapılan çalışmaların çoğu deneysel çalışmalar, hayvan çalışmaları ya da laboratuvar çalışmalarında için çok olumlu sonuçlar, sertleşmede çok bariz sonuçlar vermiş ama klinik sonuçlar şu an için tam belli değil, net değil. Peki yan etkisi var mı? Onu da bilmek lazım. Yan etkisi tespit edilebilmiş değil şu ana kadar. Egzozom tedavisinde yan etkisi açısından iyi, sonuçlar güzel. Peki klinik olarak benim tecrübem ne diyecek olursanız, benim klinikte yaptığım egzozom tedavilerinde olumlu sonuçlar aldığımız hastalar oldu. Ama fayda görmeyen hastalarımız da oldu açıkçası. Bunu da söylemek lazım hastaya. Ama zaten diğer tedavilerle beraber uygulanan bir tedavi. İlaç tedavisiyle, testosteron tedavisiyle, kök hücre tedavisiyle beraber uygulanabiliyor hastalarda. Dediğim gibi şok dalgası tedavisiyle beraber uygulanabilen tedavilerden bir tanesi. Tabii en pahalı tedavilerden birisinde olduğunu söylemek lazım. Ama ilerisi için bence umut vaat eden tedavilerden de birisi. Şimdilik bu şekilde egzozom tedavisi. Ama bir de şunu da eklemek lazım egzozom tedavisiyle ilgili. Egzozom tedavisinde sonuç olarak egzozomları toplayıp onları saflaştırmak ve standartize miktarda üretmek gerekiyor. O yüzden egzozom tedavisi yaptıracağınız zaman egzozom tedavisinin sertifikasını sorabilirsiniz. Egzozomun hangi dokudan üretildiğini sorabilirsiniz. Egzozom üreten laboratuvarın GMP belgesi var mı yok mu, bunları sorabilirsiniz doktorunuza. Bu da önemli bir ayrıntı. Çünkü egzozom şu an çok popüler olduğu için üretimiyle ilgili kaliteyle ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor egzozomlarda. Bununla ilgili doktorunuzla irtibata geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.